Tamam, itiraf edelim. Hepimizin sosyal medya akışına sürekli o malum videolar düşüyor, değil mi? Hani şu bitmek bilmeyen kısa yoldan zengin ol iddiaları. Yapay zeka ile uyurken para kazan falan filan. Bu incelemede bu iddialara sıradan bir sosyal medya trendi gibi değil, arka planındaki gerçekleri deşifre eden bir araştırmacı gözüyle bakacağız. Çünkü bakın, ortada gerçekten konuşulmayan çok büyük bir durum var. Harvard ve Berkeley gibi kurumların yayımladığı o çarpıcı verilere daldıkça aslında hepimizin gözü önünde oynanan bu devasa oyunun kurallarını teker teker göreceğiz. Hazırsanız bu modern yapay zeka balonunun perde arkasına iniyoruz. İnternete ne zaman girseniz muhtemelen bu sözlerin tıpatıp aynısını duyuyorsunuz. Arkada kiralık olduğu kilometrece öteden belli olan lüks bir spor araba, ekranda muhtemelen sahte olan devasa gelir tabloları. Yapay zekayı 2 tane tişört tasarlattım, e-ticaret zengin oldum diyen o sözde internet guruları. Bu agresif satış perdesini hepimiz çok iyi biliyoruz artık. Ama o acı gerçeği söylemek zorundayım. O videoları çekenlerin hiçbiri size anlattıkları o sihirli yapay zeka formülleriyle zengin falan olmadı. Aslında o arkadaki arabayı kiralayacak parayı size sadece o zengin olma hayalini satarak kazandılar. Peki ama biz bu numaraya neden hala kanıyoruz? Bu devasa aldatmacanın şifrelerini çözmek için insan doğasının açgözlülükle imtihan edildiği çok spesifik bir tarihsel döneme gitmemiz gerekiyor. Olan biteni gerçekten kavramak istiyorsak, yüzyıllar öncesine dönüp insan psikolojisinin birebir aynı zaafları nasıl sergilediğine bakmalıyız. Çünkü inanın bana, tarihin nasıl kusursuzca tekrar ettiğini görmek, bugünkü yapay zeka çılgınlığını anlamanın en önemli anahtarı. Bölüm 1. 1849 taslağı, yani meşhur altına hücum dönemi. Gelin size 1849 Kaliforniya'sından Samuel Brennan diye bir tüccardan bahsedeyim. Dağlarda altın arayan yüz binlerce hayalperest iflas edip, hastalanıp elleri boş dönerken Brennan ne yaptı biliyor musunuz? Altın bulunduğu dedikodusu yayılmadan hemen önce bölgedeki tüm kazma ve kürekleri satın aldı, sonra da sokaklara çıkıp altın var diye bağırmaya başladı. Gerçek serveti altını bulanlar değil, o hayalperestlere kazma, kürek ve çadır satanlar kazandı. İşte bugünün dijital dünyasında sahneler farklı ama senaryo kelimenin tam anlamıyla aynı. Asıl para yapay zekayı kullanarak bir değer üretmekten falan gelmiyor. Asıl parayı modern birer Samuel Brennan gibi davranıp insanlara yapay zeka ile pasif gelir eğitimi adlı yepyeni kazma, kürekleri satanlar kazanıyor. Bölüm 2. Abartının anatomisi ve Gartner Hype Cycle. Şimdi, dünyanın en büyük teknoloji araştırma şirketlerinden Gartner'ın bu tür çılgınlıkları haritalandırdığı Hype Cycle, yani abartı döngüsü diye harika bir modeli var. Ve verilere göre üretken yapay zeka o aşırı şişirilmiş beklentiler zirvesini çoktan aştı bile. Şu an tam anlamıyla hayal kırıklığı vadisine doğru serbest düşüşteyiz. Bakın, burası çok kritik. Şirketler, yapay zekanın kendi kendine tıkır tıkır işleyen sihirli bir makine olmadığını çok acı tecrübelerle anlıyor. Geçenlerde dev bir havayolu şirketinin başına gelenleri duymuşsunuzdur. Web sitelerindeki yapay zeka botu halüsinasyon görüp müşteriye tamamen uydurma bir iade politikası sundu diye mahkemelik oldular ve devasa tazminatlar ödediler. İşte şirketlerin o milyarlarca dolarlık yatırımlarını sessizce geri çekmeye başladığı derin vadi tam da burası. Bölüm 3. Berkeley kontrolü ve o acı gerçekler. O 10 dakikalık motivasyon videolarında kimse size yapay zekanın yarattığı o görünmez iş yükünden bahsetmez. Ama Berkeley Haas İşletme Okulu'nun güncel araştırmaları durumu çok net özetliyor. Veriler diyor ki, ortalama kalitede bir yapay zeka metnini veya kodunu alıp onu gerçekten kullanılabilir, hatasız ve profesyonel bir hale getirmek, o işi sıfırdan yapmaktan %30 daha fazla bilişsel yük yaratıyor. Yani yapay zeka size kumsalda kokteyl yudumlayan rahat bir patron yapmıyor, tam tersine sürekli tetikte olması gereken paranoyak bir doğruluk kontrolörüne dönüştürüyor. Size vaat edilen o özgürlüğün yerine aslında yepyeni ve çok daha yorucu bir zihinsel hamallık alıyor. Bölüm 4. Harvard'ın uyarısı ve kurumsal dolandırıcılık vakaları. İşin sadece zaman kaybıyla bitmediğini de söylemem gerek, olay burada biraz daha karanlık bir hal alıyor. Harvard akademisyenleri ortada devasa bir bilgi asimetrisi olduğu konusunda çok sert uyarılar yapıyor. Bu asimetri pratikte şöyle işliyor. Düşünün, teknolojiden pek anlamayan orta ölçekli bir şirket sahibi sözde bir yapay zeka danışmanıyla masaya oturuyor. Bu uyanık danışman aslında standart aylık 50 liralık bir OpenAI API bağlantısını kopyalıyor, sonra da size özel kurumsal yapay zeka altyapısı kurduk diyerek işletme sahibine bunu 50 bin liraya fatura ediyor.
İnanılmaz değil mi? Uzmanlar işte bu büyük bilgi uçurumunun ve havalı jargona boğulmuş satış taktiklerinin kurumsal dolandırıcılık tarihinin en büyük vakalarına zemin hazırladığını söylüyor. Aslında şu an modern satış taktikleri merceğinden bakıldığında kelimenin tam anlamıyla adım adım işleyen bir Ponzi sistemini izliyoruz. Neden mi Ponzi? Çünkü ortada üretilen gerçek bir ekonomik değer falan yok. Sistemi ayakta tutan tek şey o yapay zeka ile şirket kurma kurslarını satın alan yeni hayalperestlerin sürekli sisteme pompalanması. O ekrandaki eğitmen anlattığı o muhteşem iş modelinden değil, sadece size o iş modelinin kursunu satmaktan para kazanıyor. Yakın geçmişteki kripto, dropshipping veya NFT çılgınlıklarında kitleler nasıl sömürüldüyse, inanın bana birebir aynı pazarlama hunileri, aynı psikolojik taktikler bugün yepyeni bir boyayla yapay zeka üzerinden sahneleniyor. Bölüm 5. Araç ve vizyon. Aradaki o hayati fark. Peki, sistem madem böyle tehlikeli bir balon, girişimciler buradan nasıl sağ çıkacak? İşte burada araç ile amaç arasındaki o kritik farkı anlamak gerekiyor. Şöyle bir düşünün. Evet, yapay zeka saniyeler içinde kod yazabilir veya içerik üretebilir. Ama tam da bu yüzden, yani herkesin saniyeler içinde bir web sitesi veya metin üretebildiği bir dünyada o üretilen şeyin ekonomik değeri haliyle sıfıra yaklaşır. Pazara giriş engeli düştükçe başarılı olma engeli fırlar. Sonsuz ve birbirinin kopyası içeriklerin olduğu bir pazarda bir makinenin asla ama asla üretemeyeceği tek şey güven ve özgün marka kimliğidir. Ticaret insan psikolojisiyle yapılır dostlar. O insani bağı, o marka sadakatini inşa etmek sadece ve sadece insanların altından kalkabileceği bir vizyon işidir. Yapay zeka muazzam bir araç. Belki ateşin veya elektriğin bulunması kadar büyük bir devrim. Ama bakın, o sadece bir araç. Şirketinizin CEO'su değil. Gerçek başarı hikayeleri onu sihirli bir para basma makinesi gibi görenlerden çıkmayacak. Başarılı girişimciler onu sadece bir kaldıraç olarak kullanıyor. Mesela modern başarılı bir e-ticaret markası düşünün. Binlerce müşteri yorumunu analiz etmek, veriyi işlemek için yapay zekanın gücünü kullanıyorlar, evet. Ama oradan çıkan sorunları çözerken tamamen insan empatisine, yaratıcı yazarlara ve stratejik düşünceye yaslanıyorlar. Formül basit aslında. Hamallığı makineye yaptırın, vizyonu siz katın. Strateji insandan, hız makineden gelir. Bu incelemeyi toparlarken önünüze düşecek o sıradaki parlak, abartılı ve size oturduğunuz yerden servet vaat eden reklama tıklamadan önce size şu soruyu bırakıyorum. Ortada yaşanmakta olan devasa tarihi bir teknolojik devrim var, buna hiç şüphe yok. Ancak bu modern altına hücum döneminde araçları stratejik ve akılcı kullananlardan mı olacaksınız? Yoksa size hiçbir yere çıkmayan o sahte hazine haritalarını binlerce liraya pazarlayan fırsatçıların tuzağına düşenlerden mi? Seçim tamamen sizin.